Nergisi, Saraybosna'da doğan Nergisi'nin asıl adı Mehmet'tir. 1580-1585 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir. Kadı Nergisizade olarak bilinen bir aileye mensup olduğundan Nergisi mahlasını almıştır. Öğrenimine Saraybosna'da başladı, daha sonra İstanbul'a giderek Kafzade Feyzullah Efendi'ye intisap etti ve onun derslerine katıldı. Feyzullah Efendi'den sülüs, nesih ve talik öğrenen Nergisi birçok yerde müderris olarak görev yaptı, ardından İstanbul'a gelerek kadılığa geçti, Rumeli sadaretine bağlı kadılıklarda bulundu. Canice kadısı iken Kafzade Faizi'ye yazdığı tebrik mektubundan sonra Kafzade ailesinden yardım görmeye başladı. Selanik, Mostar, Yenipazar gibi Rumeli şehirlerinde kadılık, müderrislik ve naiplik yapar. Atandığı hemen her görevden sonra bir vesileyle İstanbul'a den yazarın, 1635'te atandığı son görev yeri olan manastıra gitmeden önce de uzun yıllar İstanbul'da kaldığını ve bir hayli sıkıntı çektiğini Nihalistan'dan öğreniyoruz. Revan seferine çıkacak orduya vakanüvis olarak görevlendiren Nergisi, Gebze civarında atından düşerek vefat etmiştir. 1044'te göçtü Nergisi, dizesiyle ölümüne tarih düşürülmüştür. Nergisi'nin edebi kişiliği. Türk inşa sanatının en önemli isimlerinden olan Nergisi, Türkçe'de Sinan Paşa ile başlayan sanatlı neşir üslubunu zirveye ulaştırmıştır. Uzun cümleleri, zincirleme tamlamaları, bilinmeyen Arapça ve Farsça kelimeleri seçerek kullanması, bu kelimelerle hindiyi hatırlatan nadir mecaz ve imajlar oluşturması dilinin anlaşılmasını güçleştiren unsurlardır. Nergisi'nin Arap ve Fars kaynaklı klasik hikayeler yerine Osmanlı coğrafyasına ait, sosyal hayatı yansıtan olayları hikayeleştirmesi, bilhassa Nihalistan'da modern hikayeciliğin habercisi denebilecek düzeyde teknikler kullanması dikkati çekmektedir. Eserlerinin özellikle dibace kısımlarında tasannudan uzak duramamış, hikayelerinde ise orta derecede tekellüflü bir dili benimsemiştir. Nergisi'nin talik, nestalik, talik kırması, sülüs ve nesih hatlarında oldukça başarılı sayıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. Hat güzelliğinin yanı sıra süratli yazmasıyla da ünlüdür. Hatta Arapça muhtasar bir nahil kitabı olan, Avamili Beyazıt Camii'nden Fatih Camii'ne kadar yürürken yazıp bitirmesi, 40 günde Beyzavi tefsiri Envarut, tenzili istinsah etmesi meşhurdur. Nergisi'nin eserleri. 1. Hamse, Nergisi'nin en önemli çalışması olan bu eseri İran ve Türk edebiyatındaki hamselerden farklı kılan taraf tamamen mensur olmasıdır. 2. Nihalistan, cömertlik, aşk, ibret verici olaylar, konukseverlik ve tövbekarlık konularına ayrılmış, Nihal, adı verilen 5 ana bölümde toplanmış 25 hikayeden oluşan bir eserdir. Bu yönüyle, Hamse içinde Hamse gibidir. Başlangıçta sadece aşk ile ilgili hikayelerin yer aldığı eser, 1632-1634 tarihinde yazarın manastırda kaldığı sürede yaşadığı bazı hikayelerin eklenmesiyle yeniden düzenlenmiştir. 3. Meşakkul, Uşşak, biri bizzat Nergisi'nin başından geçen 10 gerçekçi aşk hikayesinden oluşur. 4. Münşat, 1622 yılında tertip edip uzun bir mukaddime ile Şeyhülislam Yahya Efendi'ye ithaf ettiği münşatı da oldukça önemlidir. Eserde çok az asker, kadı ve müderris gibi şahsiyetlere yazılmış mektuplar bulunmaktadır. 5. El, Vasfül, Kamilfi Ahvali Veziril, Adil, bazı kaynaklarda Gazavat-ı Murtaza Paşa adıyla anılır. Nergisi'nin kadı olarak bulunduğu Banaluka'da kaleme aldığı eser, o sırada Budin valisi olan Murtaza Paşa'nın hayatını ve gazalarını 5 bölüm halinde anlatır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.